Gares filmini bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Lanetli ev, yüzünü saçları çevrelemiş lanetli bir kadın. Evet, o film serisi. Bir kez eve girdin mi sana musallat olan o lanetli evin hikayesi. En klasiklerden. Size bu serinin, daha çok bu remake serisinin 2020 yapımı bu Gares filmiyle nasıl daha da berbat ettiklerini anlatacağım. Ben ne bete? Başlayalım. Gares'in ilk filmi Japonlardan 2002'de Ju-on The Grudge ismiyle ortaya çıkmıştı. Bundan sonra Amerikan yapımı remake'lerde gecikmedi. Amerika'da 2004'te yine Ju-on'un yönetmeni Takashi Shimizu bu filmi tekrar çevirdi. Normalde defalarca remake yapılan filmlere karşı değilim. Filme farklı, yeni bir kurgu, yeni bir yorum getirdikleri sürece film için hala bir umudun olduğuna inananlardanım. Ne yazık ki The Grudge bunda sınıfta kalmış bir film. Klişelik, mantıksızlık, hikaye eksikliği, sürükleyiciliğin sağlanamaması gibi birçok kötü etmen vardı. Ama bak, görüntü, müzikler ve oyunculuk hiç fena değildi. Ama eninde sonunda yine kendini toparlayamayan bir film haline geldi. O yüzden ümitleri yerler altına alan bir film olmuş. Jumpscare dediğimiz olaylar ise fazla tahmin edilesiydi. Karanlık bir sahne gelir, işte tam orada çıkacak dediğimiz yerde çıkan jumpscare'ler var ya, hepsi öyleydi. Bundan ötürü fazla korkutmayan bir korku filmi. Şimdi yalan söylemeyeceğim. Filmin bazı sahnelerinde biraz tırstım ama bu filmin korkunç olmasından falan kaynaklanmıyor. Gece saat 2 sularında, karanlıkta rahatsız edici sahneleri bulunduran herhangi bir film izlerseniz böyle bir tepki vermemek elde değil. Filmin arka müzikleri ve ses efektleri kötü değil. Hikaye sıkıcı olsa bile bir nebze ortam yaratılmaya çalışılmış. Sonunda sağ gösterip sol vuran bir yaklaşım sergilese bile beni pek etkilemedi. Sağ gösterip sol vurma dediğim şey ise hadi lanetli evi yaktık, lanetten kurtulduk ama bir baktık kurtulamamışız aslında. Temalı bir son seyretti. Komik şey de o kadar insan, o kadar aile lanetlendi ve bunun sonunda öldüler. Kimse evi yakmayı akıl bile edememiş. Filmin sonunda nihayet bitti dedim. Sevindim adeta. Aslında bir korku filmi için 1 saat 34 dakika hiç fena değil. Uzun bir film olmaması onun için bir artı olmuş. Çünkü 2 saat civarı olsaydı daha çok çekilmez bir olaya dönecekti. Bu bir tarafa yine de sıkıcı bir korku filmi olmuş. 30. dakikada filmi yoklamaya başladım. Acaba kaç dakikası kaldı diye. Film hakkında üzüldüğüm tek nokta Lin Shaye gibi yetenekli ama hak ettiği değeri görememiş bir oyuncunun bu filmde harcanması oldu. Aslında filme ışık tutacak nadir karakterlerden birisiydi kendisi. Bu filmde bu tür bir karakteri oynamasaydı bu film hiçbir şekilde ayakta duramazmış. Bu ara bir şey diyeceğim. Bu filmin kaç tane remake'i var? Bir Ju-on'la başladı. Arkasından Amerikan yapımları, yeni Japon yapımları derken bir de bu geldi. Her şeyin suyunu çıkardınız. Lanetli ev filmleri de artık bir yere kadar. Eğer çok istiyorsanız lanetli ev filmi çekmek, biraz orijinal olup farklılıklar getirin. Buna çok iyi örnek olabilecek The Haunting of Hill House veya The Haunting of Bly Manor dizisine örnek verebilirim. Yine aynı klişe, hayaletli lanetli ev veya malikane hikayesi ama kurgusu olsun, olaylar olsun, hikayenin geçmişine gidişler olsun kendisini izlettiriyor ve bu konuda başarılı. İzlemediyseniz bu dizileri alın ve süpürün. Filmde beni sinir eden bazı sahneleri değinmek istiyorum. Bunlardan biri dedektif lanetli eve giriyor, yaşlı kadının ağlayışlarını duyuyor, yaşlı kadın mutfakta ağzı ve elleri kan içinde yardım istiyor. Dedektif böyle dehşetli bir sahnede fazla bir tepki vermiyor. Şoka girmiş diyelim hadi. Sonra evde adamın cesedini buluyor ve korkuyla hızlı bir şekilde evi terk edip diğer polis ekiplerine bunu haber veriyor. Bundan sonra nasıl bir sahne beklerdiniz? Yüksek ihtimal polis ekiplerinin geldiğini, inceleme başlattıklarını ve cesedi evden çıkardıklarını görmeyi beklerdiniz. Bizim dedektifimizin de orada olayın krizini atlatmaya çalıştığını falan görürdünüz herhalde. Kadın arabaya biniyor, yolda birkaç klişe jumpscare ile karşılaşıyor, diğer dedektif arkadaşını ziyaret ediyor, normal bir şekilde hayattan falan konuşuyorlar. Evet bu. Yok arama başlatılan sahne falan. Orası atlanılmış. İçim bir boşluğa düşüyor bu filmde. Bu ara sahnelerde ne oldu? Bu kadın neden bu kadar sakin diye. Bu oyuncuların suçu değil. Lin Shaye başta olmak üzere yetenekli oyuncular var. Sorun senaryo. Çok eksiklik var, kurgu ve diyaloglar son derece zayıf ve sıkıcı. Ayrıca şu yaşlı kadının kocasını öldürmesi ve akıl hastanesine düşmesi var. Katil olsa bile kadını gözetim altında tutmuyorlar. Elini kolunu sallayarak gezinebiliyor. Yani ne olabilir ki? En fazla merdivenlerden yukarı çıkar ve kendini aşağı atar, değil mi? Evet, aynen öyle. Bundan önce yapılan son Amerikan yapımı Gares filmi Gares 3'tü ve puanı 4.7.
Bu yeni 2020 filmini yapma kararını nasıl verdiler acaba? Olay biz daha iyi yaparız, daha iyi bir ortalama elde ederiz falan mı? Aynen, katılıyorum. Bu Gares serisinin asıl yaratıcısı Takashi Shimizu. Kendisi bile bıktığı bir daha çevirmediği filminden kendisi bile sıkılmış. Neden tekrar aynı filmi bir daha remake yapmaya çalışıyorlar anlamıyorum. Bu gibi filmler artık 20-30 yıl gibi bir ara verse iyi olur. En azından insanlar unutur, remake yapılır ama 2 yılda bir yapmazsın değil mi? Başarılı remake nasıl yapılır bakınız. The Thing, Insomnia, Little Women. Karar anı ya da en azından benim puanlamam. Hikaye. Çok kötü. Gerçekten kötü. Aynı sahneleri, aynı klişeleri tekrar ve tekrar görmekten bıktım artık. Bıkmayan varsa aranızda bu büyük bir başarı. Sadece daha fazla bu tür yaratıcılığı olmayan, sadece yapılmış olmak için yapılmış filmler görmek istemiyorum. 2. Oyunculuk. Oyunculuklar fena değildi. Dediğim gibi senaryodan dolayı kurban gitmiş bir oyuncu kadrosu söz konusu. Farklı bir kurguyla çok daha iyi bir sonuç alabilirlerdi. Sadece en çok Lee She'ye üzüldüm. Bu tür bir film için harcanan bir isim olmuş. Onun yeteneğine ve hatırına 6. Anlatım. Vasat. Çok vasat. Hatta vasatın altında. Senaryo kesmeyince neyi anlatacaksın o bile soru işareti. Klişe bir hikayenin yanında klişe korkutucu sahneler. Biraz diğer Gares filmlerinden kopyala yapıştır. Sonuç bu. 4. Görsellik, müzik. Müziklerini, ses efektlerini sevdim. Yani senaryoya nazaran daha başarılıydı. En azından atmosfer yaratılmaya çalışılmış. Zaten ilk izlediğinizde büyük beklentiler içerisine giriyorsunuz. Aslında fena bir filme benzemiyor diye. 15. dakikadan sonra fikriniz değişmeye başlıyor tabii. Ayrıca bazı kanlı sahneler, özellikle Lin Shaye'in oynadığı yaşlı kadının parmaklarını kestiği sahne gerçekten etkileyici olmuş. Diğerleri için pek aynı şeyi söyleyemeyeceğim. 6. Totalde 4.5'lik bir film kendisi. Hiç önermediğim, vakit kaybı olarak gördüğüm bir korku filmi. Düşünüyorum da sıkıcı bir korku filmini kim izlemek ister? En fazla Gares hayranıysan açıp bakabilirsin. Ama bence herkesi bu tür filmler artık sıkmaya başladı. En iyisi uzak durmak. Sanırım bu video fikrini bir seriye getirebilirim. Güzel olacakken berbat edilmiş filmleri bir çatı altına toplayabilirim. Fikirlerim ve kararlarım değişmezse neden olmasın. Yeterli zaman da gerekiyor elbette. 2020 yılının başında çıkan bu film gösteriyor ki 2020 yılı gerçekten lanetli bir yıl. Her neyse 2020 de neredeyse bitti. İleriye bakacağız artık. Bu ara eklemeden geçmeyeyim. Eğer biraz psikolojik gerilim filmi arayışındaysan ve henüz izlemediysen 2019 yapımı Fractured filmini öneririm. Eğer ters köşe yapan filmlere bir ilgin varsa bunu daha da çok seveceksin. Sadece ters köşe yapmıyor, kendi benliğini de sorgula diyorum. Hem de birkaç kere. I'm not seeing a Perry Monroe. There hasn't been a scan since 9 o'clock this morning. So what are you telling me? They're not here.